Ateşi ve ihaneti gördük. Ve kanlı bankerler pazarında memleketi Alman'a satanlar, yan gelip ölülerin üzerinde yatanlar, düştüler can kaygısına. Ve kurtarmak için başlarını halkın gazabından karanlığa karışarak basıp gittiler. Nazım Hikmet'in Kuvayi Milliye Destanı'nın giriş bölümüyle şıppadan daldım videoya. PKK mı, ETŞ mi? Sınırı komşun kim olsun isterdin? Ne verrem abime? Ne verrem abime? 100 yıl sonra şu aralar ateşi ve ihaneti gördük diyenler milliyetçi Kürtler. Ulus devletler çağı geçti geçecek, hala ulus bilincine ulaşıp da bir devlet kuramamış milliyetçi Kürtler. Büyük Kürdistan hayali yalan mı oldu? Terörsüz Türkiye'nin ruhuna el Fatiha mı? Suriye'de Kürtlere ne kaldı? Ne kaldı? Suriye'de gelişmelerin hızı baş döndürüyor. Önce Baas rejimi yıkıldı, yerine IŞİD'le benzer bir kafada HTŞ getirildi. Sonra Dürzilere ve Alevilere kıyımlar başladı. Türkmenleri ise Türkiye korudu. Türkiye olacakları öngörmüş olmalı ki olası bir isyanı önlemek için içeride Öcalan'ı kutsallaştıran bir terörsüz Türkiye projesi başlattı. Sonra ne oldu dersiniz? Ana omurgasını YPG'nin oluşturduğu Kürt-Arap İttifakı SDG, o çok güvendiği Amerika'dan büyük bir darbe yedi. Başına 10 milyon dolar ödül konulup terör örgütü liderliğinden devlet başkanlığına terfi ettirilen Bay Jolani yıktı geçti ortalığı. Kürtlerle anlaşması beklenilen kravatlı cihatçı Jolani Hazretleri Suudi Arabistan'ın ve Amerika'nın oluruyla Araplarla anlaştı. Zaten Esad'a ve IŞİD'e karşı bir ittifak kurulması için Kürtlerle Arapların birleşmesini Suudiler ve Amerikalılar istemişti. SDG ansızın dağıldı. Ateşe Arap yerleşkelerinden Fırat'ın batısından YPG'yi çıkardı. Petrol bölgeleri, barajlar ve IŞİD'li mahkumların tutulduğu hapishaneler dahil YPG-SDG ortaklığındaki toprakların büyük kısmını geri aldı. 50 milyon metrekareden 10 milyon metrekareye çekildiler. YPG ilk başladığı konuma Kobani sınırlarına geri döndü. Hayda, döndük mü başa? Bunca insan niye öldü? Bunca eziyet niye çekildi? Diye sonrası geliyor insanın. Çünkü Perşembenin gelişi çarşambadan hatta salıdan belliydi. Amerika başından beri sen benim IŞİD'e karşı ortağımsın diyordu. Yani ABD Suriyeli Kürtlere devlet yaratmak için değil, Esad'ı devirmek ve IŞİD'i kontrol altında tutmak için YPG ile işbirliği yaptı. Kaldı ki bu coğrafyada özellik kolay yaşamaz. Hele o özellik gelecekte Büyük Kürdistan'a gidecek yolun açıcısıysa. Bayanlar, baylar, gençler ve daima genç kalanlar. Bremen, Huşkam'ın, Cevraşam'ın. Durun bir dakika soluklanalım. Size önce şu özellik olayı nedir onu bir anlatayım. Özellik aslında demokrasinin en lezzetli yeridir. Hani böyle etin bonfilesi gibi demokraside her bireyin en temel şekilde temsiliyetini, yönetime ortak olmasını sağlar. Kişinin kendi kendine yönetmesi için olabilecek en mükemmel sistemlerden biridir. Şöyle düşünün. Mahallenizde bir sorun var ve merkezi yönetim bu sorunun ne olduğunu idrak etmekten çok uzak. O soruna sizin maruz kaldığınız ölçüde sizin duygularınızla yaklaşamıyor. Sizinle empati kuramıyor Hazreti Ankara ya da Aziz-i Şam ya da Mr. Washington. Diyelim ki mahalle bir Alevi mahallesi. İhtiyacınız olan şey de cemevi olsun ama merkezi hükümet cami yaptırıyor mahallenize. Ya da tersinden düşünün. Sünni mahallesine cemevi yaptırmak, Budist mahallesine kilise, havra dikmek, Müslüman mahallesinde salyangoz satmak gibidir. Evet, gülünç ama tam da böyle bir şey. Bunu sadece okumuş, araştırmış, kafa yormuş, alın şu bilgi hapını yutun ahkamlığında söylemiyorum. Aynı zamanda özelliği deneyimlemiş biri olarak da söylüyorum. Evet, hem de Türkiye'de, hem de İstanbul'da, hem de Taksim'de gezi eylemleri sırasında bir ay boyunca merkezi yönetim geri çekildi. Polis geri çekilince ortalık bir direnişten bir karnaval alanına dönüştü. Her Allah'ın günü on binlerce insan bir arada ağaç nöbeti tutuyor, çadırlarda yaşıyor, nöbetleşiyor, çevreyi temizliyor, yardımlaşıyor, halay çekiyor, horon tepiyor, Kur'an okuyor ve dans ediyordu. Para geçmiyordu. Gezi direnişi tam bir gezi komününe dönmüştü. Merkezi hükümet demokrasinin en temel gereksinimlerinden birini hiçe sayarak, Beyoğlu'nda yaşayan halka sormadan, demokrasinin yerel gereksinmesi referandum bile yapmaya gerek duymadan, hatta mahkemelerin yürütmeyi durdurma kararlarını bile görmezden gelerek Gezi Parkı'nı yıkma, yerine kışla ve AVM yapma fikrinde diretti. Olan biten her şey aslında bu yüzdendi. Sonuçta insanlar demokratik haklarını kullanarak direndiler ve kazandılar. Hükümet de buna saygı gösterdi. Tabii
Tabii ki olayı çok farklı yönlere taşımak isteyen radikaller de olmuştu. Ama bunlar azınlıktı. İşte tıpkı şu günlerde yaşanan Türkiye-Suriye sınırındaki protestolarda bayrağımızın indirilmesi gibi provokasyonlar. Adına ister demokratik özerklik, ister konfederatif ya da federatif özerklik deyin, Türkiye'de etnik, dinsel veya mezhebi bir özerklik gerçekçi değil. Bir bölgede enerjiyi, parayı, ekonomiyi, asayişi, güvenliği kontrol etmek, ulus devleti parçalamak demek. Türkiye bir Irak değil, Suriye bile bir Irak değil. Bu o çok gelişmiş Avrupa'nın ortasında, İspanya'da, Barcelona'da bile gerçekleşemiyor. Suriye'de, Halep'te, Arapların içinde 2 Kürt mahallesinde özerklik ilan etmek dünyanın en absürt işi. Hele Arapların içinde boy boy öcalan posterleri asmak, meydanlara savaşçıların heykellerini dikmek tam bir absürtlük. Yani aslında Suriye'de özerklik tam da başkalarının haklarını yok sayarak, onlara dayatarak, direterek yok eden bir anlayışla gelişmeye başladı. Hani sorarlar insana bunun neresi özerklik? Gerçek bir özerklik için senin etnik temelli bir davadan vazgeçmen, silahları bırakman, o ülkenin ortak kültürüne adapte olman ve o ülkenin demokrasisine katkıda bulunman gerekiyor. Hangi ulus devlet finalde ondan toprak koparacağını bildiği halde buna evet der ki? Ahmet Kaya'nın şarkısında dediği gibi nereden baksan çocukça, nereden baksan ergence. Amerika, İsrail bile evet demedi buna. Onların çıkarlarına da ters çünkü. Onca yıldır yarattığın imajı El Şara'ya değişiverdiler. Ki bu yaptıklarının birçoğu cihatçı bataklığında kadınları özgürleştirmek, laiklik, seküler toplum anlayışı gibi çok değerli şeylerdi. Buna rağmen Amerika hızlı modernleşen ve kendine en az sorunu yaratacak yöntemi tercih etti. Türkiye siyaseti de tercihini bölünmekten değil, bir bakıma şeriattan yana kullanmış oldu. Çünkü 30 yıl sonra daha da yükselmiş ve kontrolden çıkmış bir Kürt milliyetçiliği karşısında veya referandum, savaş veya iç isyanla bölünmeyi durduramayabilir. Ama sınırındaki aşırı dinciliği Amerika, İsrail ve Arap rejimlerle birlikte kontrol altında tutabilir. Türkiye ulus üniter yapı içerisinde kalmak kaydıyla Kürtlerin kazanımlarına karşı çıkmayan bir politika yürüttü Suriye'de. Peki Türkiye'nin hatası ne? İçeride demokratikleşmekte ve Kürt sorununu çözmekte çok geç kaldı. Örgüt çizgisine yakın Türkiye ve Suriyeli Kürtlerin Türkiye ile yoğun zihinsel ve duygusal bağlar geliştirmesini sağlayamadı. Elinde Öcalan gibi bir figür olmasına rağmen YPG ve PKK'yı Kürt milliyetçiliğinden, ayrılıkçı fikirlerinden koparamadı ve demokratik Türkiye'nin ortak bir unsuru yapamadı. Suriye Kürtlerine hamilelik yapmakta çok geç kaldı. Bahçeli, merkezi hükümet ve DEM arasında çözüm sürecinin terörsüz Türkiye projesinin biteceğini sanmıyorum. Artık çok geç. İki tarafta geri adım atarsa kaybeder. Öyle sanıyorum ki iktidar bu tepkileri olgunlukla karşılayacak. Atara atar ergenlik yapmayacak. Zaten anayasa değişikliği için de ihtiyacı var DEM'e. DEM tarafı ise zamanla ergence davrandığının farkına varacaktır. Yani umarım anlar. Çünkü DEM zihinsel ve duygusal olarak çoktan kopmuşa benziyor Türkiye'den. Peki Kürtler hiç mi bir şey kazanmadı? Onca emek boşuna mı gitti şimdi? Aslına bakarsanız çok şey kazandılar. Burada kriterimiz hayaller değil, gerçekler. Baas rejimi yani Esad öncesi ve sonrasına bakacağız. Baas rejiminde Kürtler etnik bir topluluk olarak tanınmıyordu. Hatta Suriye vatandaşı bile sayılmıyor, kimlik bile verilmiyordu. Böyle bir faşistti Esad. Oysa şimdi hem Esad'a hem IŞİD'e hem de Şaria'ya karşı yürütülen mücadele Amerika, Türkiye sayesinde ya da onların olurlarıyla işte adına ne derseniz deyin, Kürtlere statü kazandırdı. Kürtler artık Suriye'de ulus devletin bir kurucu unsuru olarak anayasada Kürt olarak tanınacak, vali, savunma bakanı yardımcılığı gibi görevlerde olacak, yerlerinden edilen Kürtler tekrar geri dönecek, Kürtçe konuşma ve daha birçok şey serbest olacak, Nevruz resmi bayram olacak. Bu da bir statü ve büyük kazanımlar. Ve bu aynı zamanda Suriye'nin üniter bir yapı olarak demokratikleşmesi demek. Şimdi El Şara'yı bekleyen en büyük sınav da bu. Kürtlere karşı tutumu, Alevilere karşı tutumu, Dürzilere, Türkmenlere ve diğer etnik ve dinsel yapılara karşı tutumu Suriye'nin geleceğini şekillendirecek. Golani yapamazsa Golani gelir. Peki şimdi Kürtlerin hiç mi devleti olmasın? Dünyada ulus devletler çağı artık yavaş yavaş sonlara doğru yaklaşırken yani çok geç kalmış bir uluslaşma, devletleşme pek mümkün değil. O tren kaçalı çok oldu. Dünya değişiyor, sınırlar kalkıyor ve etnik aidiyetler anlamsız hale geliyor. Küreselleşme, otomasyon ve yapay zeka teknolojileriyle beraber. Yani dünya öyle bir yere gidiyor ki artık Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkez olmanın bir önemi kalmıyor. Bu bir ideal bir dava olmaktan çıkıyor. Orta uzun vadede muhtemelen beklentiler bu yönde. Yani bu benim
görüşüm değil. Bir de zaten halihazırda Irak Kürdistan'ı var. Bu arada özellik eğer etnik olmasaydı, örneğin doğrudan demokrasiyi amaçlasaydı, işte anlattığım Gezi Komünü gibi, Türkiye'de, Amerika'da zaten SDG'nin ülkenin tamamında Araplarla birlikte egemen olmasına karşı çıkmazdı. Ya zaten böyle bir şey olsaydı, Türkiye de 50 yıl önceden çoktan çözmüştü Kürt sorununu. Sorun demokratik bir sorun ama çözüm talebi etnik ve ayrılıkçı. Türkiye'den bakınca böyle görülüyor. Yani milliyetçi Kürtler için sorun esas olarak demokrasi değil, Kürdistani bir sorun. Demokrasi talebi sadece amaca gitmeyi araçsallaştıracak ve kolaylaştıracak bir mekanizma. İkna edilmemiş bir Türkiye için buradan, Ankara'dan, Batı'dan, Akdeniz'den, Karadeniz'den, Ege'den bakış açısı bu. Peki Kürtler Suriye'de özerk bir Kürt devleti için Türkiye'yi ikna edemezler miydi? Neden edemediklerine, bunun nasıl mümkün olacağına, Kürtlerin esas olarak nerede nasıl tarihi hatalar yaptıklarına sonraki videoda bakacağız. Şimdilik kendime ayırdığım sürenin sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, görüşlerinizi ve videoyu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın bir zahmet. Olur mu? Eğer bu tür içerikler hoşuna gidiyorsa kanalımdaki diğer siyasi, eleştirel ve bilimsel işler videolarımı da izleyebilirsin. Kal sağlıcakla. Bekliyor.